Kanala hoş geldiniz. Kameraya yeni yer deniyorum. Burada daha güzel olursa eğer burada kalacak, yoksa eski yerine geri. Bugün bu videoda sizlere Arch Linux'u yükledikten sonra yaptığım 10 tane ayarı anlatacağım. Yaptığım ayarları takip ederseniz ama bazı tip değişiklikler yaparsanız siz de farklı güzel görünümler elde edebilirsiniz. Şimdi yaptığımız ilk ayardan başlayalım videoyu uzatmadan. İlk yaptığımız ayar sistemi güncellemek. Bunu aslında Linux'u hem ilk kurduğunuzda, ilk indirdiğinizde, bir şey yüklediğinizde Linux'u her sabah açıyorsunuz. Terminale yazacağınız ilk komut. Yay, boşluk, çizgi, büyükse yiyor. Farklı bir paket yöneticisini kullanıyorsanız tabii ki de farklı olacaktır ama nihayetinde komut aynı. Evet dostlar, bakın bize burada ne sordu. Diyor ki böyle böyle diyor. Bir tane diyor indirme var diyor. Ben hep enter'a basıyorum. Default indirmeyi yapsın yani. Y'ye basıyorum. Paketi güncelliyorum. Paket güncellendi. Dostlar, ilk yaptığımız ayar buydu. Evet arkadaşlar, yazacağımız ikinci komut ekran kartı güncellemelerimizi yapmak olacak. İlk göstereceğim ayar Nvidia için olanlar. İlk başta şuna bakmamız gerekiyor. Eğer bu komutu yazdığınızda karşınızda bir ekran kartı yani karşınızda bir veri alıyorsanız ekran kartınız tanınmıştır. Ekran kartını güncellemek için de sudo pacman büyük Nvidia. Evet arkadaşlar, bu komutu yazdığınızda ekran kartınız güncelleniyor. Şöyle, aslında şu komutu benim bilgisayarım laptop olduğu için bu güncellemeyi yapıyorum. Siz bunu topluca güncelleyin. Yani ne olur ne olmaz yani. Buna enter'a basıyorum. Diyor ki ekran kartın, evet diyor. Güncelleme gelmiş. Bak, hemen basalım. Güncelleyelim. Arkadaşlar, güncelleme bittikten sonra da reboot çekmeniz gerekiyor. Ben şu anda yapmayacağım. Video bitiminde hep beraber yapar, tekrardan kontrolleri yaparız. Evet arkadaşlar, yaptığım diğer bir ayarı şimdi sizlerle göstermek istiyorum. İstediğiniz tarayıcıyı indirebilirsiniz. İstediğiniz uygulamaları indirebilirsiniz. Fakat burada şöyle bir olay var. Default Applications kısmına gelip burada istediğiniz tarayıcıyı, mailinizi, telefon numaranızı, multimedyalarınızı, her şeyinizi default olarak ayarlayabilirsiniz. Benim de sonraki yaptığım ayar buydu. Size de yapmanızı öneririm açar açmaz. Evet arkadaş, diğer yaptığımız bir ayar açılış ekranını değiştirmek, STD'ye. Şimdi burada bunu göstermemin aslında başka bir sebebi var. Burada bu ekrana geliyorsunuz ve behavior kısmına tıklıyorsunuz. Burada eğer açılışını yaptıktan sonra sıkıntı yaşayan arkadaşlar olursa buradan Wayland'i seçsinler. Bazen X11 ile beraber yüklü geliyor. Kurulumda bütün dosyaları yükleyemediği için genelde sıkıntı çıkartabiliyor. Buradan gelip eğer X11 kullanmak istiyorsanız onu Wayland yüklediyseniz onu seçerseniz rahat bir şekilde açılış yapabilirsiniz. Onu göstermek istedim. Diğer göstermek istediğim şey ise temalar arkadaşlar. Burada global tema olarak gidip Get New seçeneğine tıklayarak yeni istediğiniz temaları indirebilirsiniz. Ben PDA'yı indirdim. Bu şekilde değil, terminalden teker teker yüklediğim için gözükmüyor ama bunu indirdim. Global tema dediği genel bilgisayarın temasını değiştirebilirsiniz. Uygulama pencerelerinin temasını buradan değiştirebilirsiniz. Buradan saat vesaire gibi temaları değiştirebilirsiniz. Pencerelerin temasını değiştirebilirsiniz. İkonları değiştirebilirsiniz. Ben kendi ikon yükledim. Mouse'unuzu değiştirebilirsiniz. Sistemin sesini değiştirebilirsiniz. Splash ekranını değiştirebilirsiniz. Bunun ne demek olduğunu da şöyle söyleyeyim. Bilgisayarı ilk açtığınızda yükleniyor ya, orada bir yüklenme ekranı geliyor. Buradan istediğiniz yüklenme ekranını seçebilirsiniz arkadaşlar. Son olarak da az önce gösterdiğim ekrandan bilgisayar uyku moduna geçtiğinde ki buradan o ekranı seçebilirsiniz dostlarım. Hatta ben de buradan bunu seçtim. Apply'e tıkladım. Şifre istedi benden. Evet arkadaşlar, benim kendi adıma yaptığım diğer bir şey terminalde kullandığım kabuğu değiştirmek oldu. Ben fish kullanıyorum arkadaşlar. Fish içinde şunu yazıyorsunuz. Sudo pacman fish yazdığınızda bu şekilde fish'i indiriyorsunuz. Sonra da bu komutu yazıp reboot attığınızda fish varsayılan olarak terminalinize yerleşecek. Muhtemelen USR bin ve fish oraya kurmuştur diye düşünüyorum otomatik fish'inizi. Nereye kurduğuna bakıp tekrardan yönlendirmesini yapabilirsiniz. Şöyle bir ayar daha var arkadaşlar. Fish'inizi konfigüre edebilirsiniz. Onun için de şunu yapmanız gerekiyor. Mesela bakın, ben burada açılışa hoş geldin, Evrim terminalindesin, nerede olduğunun bir farkında ol istersen yazmışım. Burada şu ayarı yaparak, evet arkadaşlar, buraya geliyorsunuz. Şöyle yazıyorsunuz. Buraya echo ne yazalım? Sudo emir kelese abone ol. Abone ol. Like at. Olur. Bu kadar yeter. Evet, olmuş olması lazım. End'le bitiriyoruz. Tamam. Bunun olmuş olması lazım şu an. Gelelim. Tekrardan açtım. Gördüğünüz üzere sudo emir keleşe abone ol, like at yazmışım. Yapacağınız şeyi anlamışsınızdır dost. Burada aslında ufak bir kodlama bilgisi gerekiyor. If status is interactive. Yani burada interaktif bir şey yapılacaksa diyor. Araya bir tane satır kod yazıyoruz. İstediğimiz yazıyı, fakat kodun önünde echo çalıştırmamız lazım ve tırnak içinde çalıştırmamız gerekiyor kodu. Bu kadar. Altına da end yazıp kodu bitiriyoruz aslında. 5 otomatik olarak çalıştırıyor kodu. Arkadaşlar, biraz daha teknik bir şeyden bahsetmek istiyorum. Size Garudo'da snapshot diye bir olaydan bahsetmiştim.
Şimdi size bir de time shift diye bir şeyden bahsedeceğim. Aslında time shift daha eski tip bir şey. Daha fazla yer kaplıyor ve daha yavaş çalışıyor. Snapchat kadar güzel değil açıkçası. Her açıdan daha kötü yani. Fakat şöyle bir şey var. Ben BTRFS'i kurmadığım için onu kullanmak zorundayım. Size de nasıl kurulduğunu göstereyim. İsterseniz kullanın, isterseniz kullanmayın. Önce bir time shift indirmemiz gerekiyor. Onu göstereyim. Sudo pacman time shift. Evet, sudo pacman time shift komutuyla kurabiliyoruz arkadaşlar. Ben de zaten kurulu. Time shift help dediğimde bana her şeyi söyler. Şimdi şöyle dostlar, en baştan bir okuyalım. Time shift check dediğimizde kaç tane time shift yani o snap gibi düşünün. Kaç tane dosya yedeklemişiz onları gösteriyor. Time shift create dediğimde yeni bir tane time shift oluşturuyor. Restore dediğimde anladığım kadarıyla bir eski olanları siliyordu. Yanlış olmasın. Delete dediğimde direkt bir tanesini seçebilirim ya da komple hepsini silebilirim. Burada list dediğimde toplam alınmış listeyi gösteriyor. Time shift'leri gösteriyor. Yani burada snapshot komutuyla beraber de eski kurulumumuza geri dönebiliyoruz. Time shift'i uzun zamandır kullanmadım. Yalan yok, ihtiyaçta duymadım ama şimdi sizinle beraber bir tane time shift alalım. Burada baktığınızda time sudo komutunu kullanmak zorundayız arkadaşlar. Şöyle bir clear yazalım. Time shift create yazdığımda ben time shift create'e bastığımda yeni bir tane time shift oluşturuyor. Bu birazcık uzun sürüyor. Snapchat kadar hızlı ve iyi çalışmıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse. Evet arkadaşlar, time shift bitti. Gördüğünüz üzere şu tarihte diyor, şu saatte, şu saniyede bir time shift alınmış diyor bize. Bu şekilde dostlar time shift'te kullanmanın yolu bu. Şimdi dostlar, Flatpak denilen bir mağaza var. Onu kurmayı göstereyim. Pacman sudo komutuyla yazacağız. Sudo pacman Flatpak. Evet dostlar, sudo pacman indirdikten sonra ben de zaten indirdikten sonrasını göstereyim. Buradan istediğiniz uygulamaları indirebilirsiniz. Bir de mağaza kısmını göstermiş olayım KDA Plazma'nın. Arkadaşlar buradan istediğiniz uygulamaların hepsini indirebilirsiniz. Az önce paket yöneticisinden uygulama indirmeyi gösterdim ama dediğim gibi burada bir sürü uygulama var. Bakın mesela bana 2 tane güncelleme gelmiş. Ben bunları update'leyeyim. All Applications'a gelelim. Mesela burada neler var? GIMP olması lazım. GIMP de arkadaşlar bizim Linux'ta açık kaynaklı bedava kullandığımız bir Photoshop uygulaması. Evet, GIMP burada zaten görüyorsunuz. 1300 tane rating var. Gayet iyi yani. Buradan bunu indirebilirsiniz. Install from Flatpak. Sonrasında dostlar bir de buradan başka bir uygulama daha göstereyim. Bu da belki sizin işinize yarayacağını düşündüğüm için ben açıkçası bu uygulamayı kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Kendi videolarımı editlerken KDA. Arkadaşlar bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Ben bu uygulamayı kullanıyorum kendi editlerimi yaparken. Şimdi isterseniz son uygulamalarımıza geçelim. Birincisi, evet dostlar, burada bir uygulama görüyorum. Buna sanki benim videomu izleyen çoğu insanın ihtiyacı olacakmış gibi hissediyorum. Benim de ihtiyacım olacakmış gibi. Şimdi bir tane daha uygulama kuralım izninizle. Arkadaşlar kesinlikle bu uygulamayı da kurun. Steam ve Heroic Games'i kurduğunuzda muhtemelen bilgisayarda tüm platformlardaki oyunlarınızı kontrol edip oynayabileceksiniz. Marketten de bu uygulamayı indirmiş olayım gözünüzün önünde. Bu arada Steam inerken söyleyeyim. Eğer yeni geçtiyseniz terminal muhabbetiyle de çok uğraşmak istemiyorsanız açıkçası burada arayın. Yani neredeyse bütün uygulamalar var. Hatta ben kendi mouse'um ve klavyem Razer olduğu için size bir tane buradan uygulama göstermek istiyorum. Arkadaşlar Razer Genie, eğer bunu kullanırsanız Razer cihazlarınızı aynı Windows'taymış gibi kontrol edebilirsiniz. Bu uygulamayı uzun hani uygulamayı inceleme videosuna çok girmek istemiyorum. İstiyorsanız bayağı bir dakikalık falan bir video çekerim. Çok basit zaten. Evet dostlar, bu kadar yeter bence. Eklemediğim, anlatmadığım başka bir şey yok diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar, hatırladım. Bir şey hatırladım. O da şu. Yani yapmak ister misiniz bilmiyorum. Bunu sadece belki isteyen olur. Yapar yapmaz bilmiyorum. Ayarlara geldiğimde direkt burada, ama ben gene de buraya yazayım. Desktop Effects arkadaşlar adı. Buna girdiğinizde burada kendimle alakalı bir iki bir şey göstermek istiyorum. Birincisi Verbi Windows. Bunu seçmezseniz eğer böyle olur. Seçerseniz eğer böyle olur. Yani bunu göstermek istedim kendimle alakalı bu ayarı. Buradan Windows yöneticiniz, yani buraya gelip Desktop Effects'ten istediğiniz her şeyi bakabilirsiniz. Yani buraya yönelik ya yüksek ihtimalle aradığınız o bütün animasyonlar vesairelerin hepsi buradadır arkadaşlar. Son olarak
olarak da bir şey daha ekleyeceğim. Şimdi geldi aklıma. Buna mesela şunu böyle sürüklerken arkasını saydam görüyorsunuz ya. Bunu nasıl yaptığımı ve terminal renklerini nasıl gösterdiğimi de söyleyeyim. Şuradan Edit Current Profile tıklıyorsunuz. Buradan Appearance kısmına tıklıyorsunuz. Hangisini şey yapmak istiyorsanız, başkalaştırmak istiyorsanız. Mesela şunu OK'ye tıklayalım. Normalde Sweden ayarı böyleymiş. Buraya geldim. Buna tıkladım. Edit'e tıklayacağız. Buradan renkleri mesela bunu mavi yaptım. Bunu yeşil yaptım. Bunu da kırmızı kahverengi gibi bir şey yaptım. Saydamlığını buradan ayarlıyorsunuz. Apply'e bastık. OK'ye bastık. OK oldu abi. Bakın ne oldu? Arka plan artık full saydam bunu çekerken. Efektlerden açtığımız blur sayesinde şunun arkası blurlu. Üstüne bir de şunu çekerken artık sallanıyor ediyor falan. Böyle tatlı bir şey oldu işte. Daha çok fazla şey var. Yani anlat inanın video bitmez. Ben sadece kendi yaptığım ufak kurduktan sonra Arch Linux'u kurduktan sonra neler yaptım onları size göstermek istedim. Kurulacak çok fazla uygulama var. Wireshark var, Packet Tracer var. Ondan sonra Tonja Edit uygulaması var. Başka ekleyeceğim uygulamalar var. LibreOffice var. Yani ondan sonra yapılacak çok fazla uygulama var. İşte biraz da kendiniz hani hangi uygulamayı kurmak istediğinize internetten arayıp karar vermeniz, daha doğrusu hangi uygulamaların kullanıp kullanılmadığını bakmanız gerekiyor. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben kendim Arch Linux'u kurduktan sonra az önce gördüğünüz adımları inceledim. Umarım size de bir noktada dokunabilmişimdir. Bu şekilde izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hangi dağıtımı incelememi istiyorsanız arkadaşlar bana yorumlarda yazabilirsiniz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. İyi günler.